Merhaba gizem avcıları. Almanya'nın Taunus Dağları. Sessiz, karanlık, sislerle örtülü. Rüzgar, ağaçların arasında bir şeyler fısıldıyor. Belki de o fısıltı, binlerce yıldır toprağın altında unutulmuş bir kralın haykırışıdır. Bu hikaye tesadüfen başlıyor. Bir güneş parkı inşaatı, jeomanyetik bir tarama, sıradan bir iş günü ve sonra toprağın altında bir hayalet beliriyor. Radyasyon ölçerler çıldırıyor. Ekranda iki paralel çizgi, sanki bir savaş arabasının geçtiği kadim bir yol ve o yolun sonunda karanlık bir dikdörtgen. Adeta yerin altında açılmış bir mezar odasının röntgen görüntüsü. O an orada duran arkeolog Kai Mückemberger kendi kendine gülerek "Aman Tanrım, bu bir prens mezarı" diye mırıldanır. Ama o bunun bir şaka olduğunu sanıyordu. Oysa tarih onunla dalga geçiyordu. Kazma vuruldu toprağa. İlk kürek darbesiyle birlikte 2500 yıllık bir zaman kapsülü patladı. İlk bulunanlar paslı demir parçalarıydı. Bir mızrak ucu, bir savaş bıçağı, yerde yatan bir gölge gibi. Ama sonra o geldi. Masif altın, ince işçilik. 3 parçalık bir takı seti. Boyun halkası, bilezik, yüzük. Güneş ışığını ilk kez gören bu altın, 2500 yıl sonra bile hala parlıyordu. Sanki zaman ona dokunmaya korkmuştu. Bu, Hessen eyaletinin şimdiye kadar bulduğu en komple altın takı seti. Daha önce hiçbir Kelt prensi bu kadar büyüleyici bir ziynetle toprağa verilmemişti. Peki neden? Çünkü bu altın sadece bir süs değildi. Kelt inancına göre altın, ölümsüz tanrıların teriydi. Onu takan kişi tanrılarla akraba sayılırdı. Batkamberg'in prensi bir tanrının akrabası olarak gömülmüştü. Ya da en azından öyle olduğuna inanmıştı. Ama altın set sadece başlangıçtı. Mezarın kazıldığı toprak blokları röntgen cihazına sokulduğunda içlerinde başka bir şey daha saklıydı. Bronz, ince işlenmiş bir demlik. Antik Etrüsk ustalarının elinden çıkma, Orta İtalya'dan getirilmiş lüks bir eşya. Düşünün, 2500 yıl önce bir Alman prensi kendisini Toskana'nın en güzel bronz işçiliğiyle donatmıştı. Nasıl? Hangi yollarla? Keltlerin Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış dev bir ticaret ağı olduğunu biliyoruz. Ama bu testi onların sadece tüccar değil, aynı zamanda birer kültür elçisi olduğunu da gösteriyor. O testinin içinde ne vardı? Belki şarap, belki tanrılara sunulmuş kutsal bir sıvı, belki de bir zehir. Bunu asla bilemeyeceğiz. Mezarın en büyük sırrı ise bir savaş arabasına ait kalıntılardı. Tekerlek göbekleri, demir jantlar, dingil başlıkları, parçaları kazılan bu araba tüm ihtişamıyla yeniden canlandırıldığında 1,20 metre yüksekliğinde dev tekerleklere sahip bir savaş makinesiymiş. Bu araba, prensin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda gücünün simgesiydi. Onu savaşa taşıyan, onu zafere ulaştıran kutsal bir vasıta. Ve bu araba onunla birlikte gömülmüştü. Kelt inancına göre ölen kişi öbür dünyada da aynı statüyü korumalıydı. Prens, ölümünde bile bir savaş arabasının içinde, ellerinde silahları, boynunda altınıyla zafer kazanmaya devam edecekti. Belki de hala ediyor, kim bilir. Peki ya prensin kendisi? Kemikleri yok, dişleri yok, teni, saçı, gözleri. Zaman onu yemiş bitirmiş. 2500 yıl boyunca toprağın asitli suları bedenini adeta bir hayalet gibi silip süpürmüş. Onu tanımlayan tek şey yanına bırakılan eşyalar. Altın bilezikler bir kolu hayal ediyor. Torç bir boynu sarıyor. Testi bir eli bekliyor. Peki bu prensin adı neydi? Kimdi? Nereden gelmişti? Nereye gidiyordu? Arkeologlar ona bir isim veremiyor. Ama biliyorlar ki o bir elitti. Sadece bir şef değil, Avrupa çapında güç bağlantıları olan uluslararası bir savaşçıydı. Batkamberg'in prensi, Glauberg'deki ünlü Kelt prensiyle aynı dönemde yaşamış,
aynı ihtişamı paylaşmış, belki de aynı savaşlarda çarpışmıştı. Peki neden onu bulana kadar bu kadar uzun süre sessiz kaldı? Neden toprak onun sırrını tam da bir güneş parkı inşaatı sırasında hem de 2026 yılının Haziran ayında dışarı fırlattı? Belki de bilinçli bir seçimdi. Belki de toprak onu ancak güneşle buluşacağı bir anda teslim etmek istedi. Bugün bu eşsiz hazineler Wiesbaden'deki laboratuvarlarda tek tek temizleniyor. Her bir toprak parçası adeta bir cerrahi operasyon geçiriyor ve yakında bir müzede sergilenecekler. O zaman hepimiz bu prensin gözlerinin içine bakabileceğiz. Ya da bakamayacağız çünkü gözleri yok. Sevgili gizem avcıları, İşte karşınızda Batkamberg'in kayıp prensi. İsmi yok, yüzü yok, bedeni yok. Ama 2500 yıl sonra bile hala bu kadar güçlü, hala bu kadar görkemli. Belki de tarihin en büyük sırrı budur. Bazı krallar taçlarıyla değil, bıraktıkları sorularla ölümsüzleşir. Peki sizce bu prensin hayaletini geceleyin Taunus dağlarında hala dolaşırken görebilir miyiz? Yorumlarda buluşalım. Keşfedilmemiş Gizemler kanalına abone olun, zili açın. Çünkü tarih asla tam olarak ölmez. Sadece uyur. Ve bir gün bir güneş parkı inşaatı sırasında uyanır. Karanlıkta kalın, meraklı kalın. Görüşmek üzere. Ve unutmayın, altın parlar, demir paslanır, kemikler toza dönüşür. Ama bir savaşçının hikayesi sonsuza dek yaşar.